Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte React'ta komponentlerimizin daha fazla render olmasına sebebiyet veren kodları inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani bir nevi refactoring diyebiliriz. Ufak bir uygulama hazırladım bunun için. Başlayalım o zaman. Evet, ilk önce arkadaşlar projemizi bir ayağa kaldıralım. Evet, ilk konumuz olan useState arkadaşlar. Şöyle konsolumu da açtım. Şuradan komponentimi de açayım. Şurayı da kapattım. Süper. Evet arkadaşlar, şimdi burada yapmak istediğim uygulama benim şuydu. First name ve last name'i input girdilerinden alıp çıktısını da full name olarak eşitlemekti. Peki ben bunu nasıl yapmışım? Full name olarak ayrı bir state tutmuşum arkadaşlar. Bu state'i de use effect içerisinde set full name diyerek, yani first name ve last name'i alıp ben setlemişim. Ve use effect'i sadece first name ve last name değiştiğinde çalıştır demişim. Bakalım bu kod bizim için ne yapacak arka tarafta. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi 56 kere render yaptı bu kod bizim için. 56 bayağı da bir çok yani. Bayağı çok bir render süreci. Peki biz bunu refactor yaptığımız kodu açıp bakalım biraz da. Şöyle bu komponenti kapatıyorum. Sayfamı yeniledim. Şöyle burada gördüğünüz gibi use effect'i ben buradan kaldırdım. Burada use effect kullanmıştım. Use effect'i buradan kaldırdım ve sadece first name ve last name state'ini tutuyorum arkadaşlar. Full name olarak da süslü parantezler içerisinde first name ve last name yazdım. Bakalım bu komponent kaç kere render olacak. Şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi 28 kere render oldu bu komponent. Yani diğeri 56 idi. Arasındaki farkı siz düşünün. Aslında use effect'i yanlış kullanmak nereden baksanız bir 20 ila 30 arasında bir render daha fazla getirtiyor aslında. Bu da bizim performansımızı düşürüyor. useState bu kadardı arkadaşlar. Burada zaten fazla gösterebileceğim bir durum yok. Şöyle referential equality'ye bakmak istiyorum ben. Hemen onun app.js üzerinden komponentimi bir açayım. Şuradan kodlarımı da açıyorum hemen. Şurayı da kapattım. Evet. Burada da arkadaşlar şöyle sayfayı yeniledim. Name alanımız var, age alanımız var ve dark modu pasif ve aktif ettiğimiz bir checkbox'ımız var. Şimdi burada ne yaptık biz? Şöyle bir bakalım istiyorum. Burada use effect üzerinde, yani benim yukarıda tanımladığım person objesi use effect içerisinde logo düşürmüşüm. Bu log'dan ne zaman çalışsın istemişim? Person her değiştiğinde bizim için logat demişiz. Süper. Şöyle bir deneyelim istiyorum hemen burayı. Adımı yazdım, yaşımı yazdım ve dark modu ben aktif edeceğim arkadaşlar. Pasif ettim. Aktif ettim, pasif ettim ve gördüğünüz gibi her aktif ve pasif işlemlerinde person objesi logo düşüyor. Ve bu da bize daha fazla bir render'a sebep oluyor. Peki biz bunu refactor ettiğimiz hali nasılmış bakalım ona. Şuradan app.js üzerinden bu komponenti kapatıyorum ve yeni refactor ettiğim komponenti açıyorum arkadaşlar. Evet, burada da yine aynı komponent yapısı, yine adımız, yaşımız ve pasif ve aktif ettiğimiz dark modumuz var arkadaşlar. Burada sadece şu var. Person objemiz yine her zamanki yerinde. Person'ın içerisindeki age ve name'e bakıyoruz. Tekrardan bir deneyelim bakalım bizim için çalışacak mı burası. Dark modu aktif ettim, pasif ettim, aktif ettim, pasif ettim. Gördüğünüz gibi logo hiçbir şey düşmüyor arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Person objesi. Peki bu neden bu şekilde davranıyor? Person bir obje olduğu için sayfa her render olduğunda arka tarafta objeler kendilerine unik bir ID belirler. Ve bu use effect'te bunu fark etmiyor. Diyor ki person değişiyor. Neden değişiyor? ID'si değişiyor. Fakat içindeki hiçbir şey değişmiyor. O yüzden person'ı değişmiş olarak algılıyor use effect.
Algıladığı için de loglara düşürüyordu. Peki biz yenisinde ne yaptık? Biz yenisinde person içerisindeki age ve name'i aldık. Yani stringleri karşılaştırdık. Burada da stringleri karşılaştırdığımız için useEffect kendisini çalıştırmadı arkadaşlar. Referential equality de bu kadardı arkadaşlar. Şöyle bir timer komponentine geçmek istiyorum. Timer'ı açmadan önce komponentlerimi şuraya alayım. Evet, timer komponentinde ise arkadaşlar useEffect üzerinde sadece setInterval yani her bir saniyede bir number'ı bir arttırmasını söyledim ve number değiştiği zaman çalışmasını istedim. Şöyle yeniliyorum sayfamı. Gördüğünüz gibi sayımız artıyor. 1, 2, 3, 4, 5 ilerliyor böyle kendisi. Fakat bir süre sonra arka tarafta bu sonsuz bir döngüye girecek. Ve gördüğünüz gibi 11. sayıya geldiğimiz halde nereden baksanız 100'e yakın bir render oldu arka tarafta. Evet arkadaşlar, bir de refaktör ettiğimiz komponente bakalım. useEffect içerisinde sadece constTimer'ı tanımladım ve setInterval içerisinde setNumber'a göndereceğimiz değer vardı ya. Burada number artı 1 yapıyorduk. Fakat bizim burada number'ın bir önceki değerini alıp artı 1 yollamamız gerekiyordu. Yine bir saniyede bir çalışmasını söyledim. Ve return fonksiyonu yani useEffect'in temizleme fonksiyonu arkadaşlar. Burada da clear interval ile timer'ı ekledim arkadaşlar. Ve number değiştiğinde değil de burada yaptığımız gibi number değiştiğinde burası çalışıyordu. Burası normal boş bıraktık arkadaşlar. Bir sonraki komponentimize geçelim istiyorum. Burada da arkadaşlar useEffect içerisinde attığımız isteklere biraz bakmak istedim. Bu noktada yapılan birçok hata gördüm. Hatalardan birkaçı da şu. Hemen şuradan komponentimi aktif edeyim. Evet, komponentimi aktif ettim. Ve komponentimi de açıyorum. useEffect içerisinde burada bir URL belirledim ben, const URL diye. useEffect içerisinde Exis'te ben bu isteği atıyorum arkadaşlar. Normal standart işte datasını setlediğimiz, işte keçe düştüğünde error'u aldığımız, işte finalde de loading'i false yaptığımız normal bir fetch işlemi bu. Gördüğünüz gibi burada başka aksi bir durum yok. Normal olarak 3 tane useEffect'imiz var. Üçü de ayrı ayrı istek atıyor. Fakat komponente geldiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar REST data 1, REST data 1 yani her birinden ikişer tane atmış oldu bu isteği. Refaktörlü komponentimize geçelim arkadaşlar. Hemen şuradan onu da aktif edeyim. Buna sebebiyet veren arkadaşlar useEffect her URL değiştiğinde aslında URL değil de burada useEffect'ler sırasını bilmiyor. Sırasını bilmediği için de bir önceki isteği ezebiliyorlar. Hatta ezmiyor. Direkt böyle üstüne çıkıyor diyebilirim. Bloklamıyor da kendisi. Ama bizim refaktör ettiğimiz kodda ise const controller yani abort controller'ı kullandık arkadaşlar. Burada da exist URL'den sonra bir obje içerisine sinyal diye bir tanım gerçekleştirdik. Controller sinyali aldı burada. Ve useEffect'in temizleme fonksiyonunda controller abort fonksiyonunu kullandık biz. 3 ayrı istekte de bunları gerçekleştirdim arkadaşlar. Şöyle bir isteğe bakalım istiyorum. Sayfayı yeniledim. Ve sayfayı yenilediğimde de gördüğünüz gibi üçünden de birer tane response var arkadaşlar. Şöyle network'ümü de açacağım. Network'te de diğer isteklerin bloklandığını görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu gözüme çarpan birkaç konuydu aslında. useEffect ve useState'in kullanımları konusunda. Bunlar arka tarafta biliyorsunuz ki daha fazla render ve bizim performansımızı yani komponentimizin performansını düşürecek hareketlerde bulundukları için bu tarz konulara değinmek istedim biraz da. Yine böyle çıkarsa karşıma bunların da videosunu çekmek istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve video sizin için yararlı olmuşsa lütfen beğenin ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.